hoş geldin. Abi hoş bulduk. Daha program başlamadan bayağı bir terledim. Hayırdır? Konumuz ışık bizim bu programda. Ve ışıklar çok sıcak oluyor abi. Yani şunların hepsi şöyle bir 7000'lik 3000'lik bayağı arada kalıyorum. 3 tane de ışık var. Sıcak. Cehennem azabı gibi yani. Allah korusun tabii ama yine de çok sıcak yani. Bu bölüm ışığı konuşuyoruz çünkü bir önceki bölüm ışığı konuşacağız dedik yani. Bizim en çok birbirimize sorduğumuz sorulardan bir tanesi geliyor. Işığa gerek var mı? Abi ışığın kullanıldığı alanlarda, özellikle sinemada veya daha dijital sektöre hitap eden alanlar için söylüyorum bunu. Işık her halükarda gereklilik oluyor. Dışarıda çekim yapmıyorsan, bizim bulunduğumuz gibi böyle bir stüdyoda çekim yapıyorsan veyahut bir televizyon stüdyosu da olabilir bu. Burası bir YouTube stüdyosu çünkü. YouTube stüdyosundayız. YouTube stüdyomuz var. Işığa gereklilik her zaman oluyor. Bu ışık gerekliliği niçin oluyor? Bir kere bir objeyi aydınlatmak için gerekiyor. Kameranın göremediği alanlarda oraya ışıklandırma yapmak gerekiyor ki kameranın görüşünü sağlayalım ve yine objeyi gösterebilsin. Ve aynı zamanda en önemli prensip şu oluyor. Kamerada iki boyutlu düzlem görüyoruz. Yani kamera beni şu anda görürken X ve Y düzleminde görüyor. Sadece yatay ve dikey olaraktan görüyor. Yani arkaya doğru insan gözünde olan, insan zihninde olan 3 boyutlu algıyı biz ışıklarla yaratıyoruz. Bu açıdan hem estetik olaraktan hem de çekim prensipleri olaraktan ışık bir gereklilik arz ediyor. Gündüz ışığın vardır, gün ışığın vardır ki en doğal ışık ve tercih edilen ışık gün ışığıdır. Hatta Türkiye bu yüzden biraz şanssızdır. Fotoğraf için ve video için, ışık için en ideal ışıklandırma zamanlar gün doğumu ve gün batımında olur. Bunlara da altın saatler denir abi çekimler için. Bu saatlerde eşitlik yatay mı geliyor? Evet. Mesela öğle vaktinde çekim yapıldığı zaman dikkat et. Dışarıda seninle çekim de yapıyoruz biz. Öğle vaktinde yapılan çekimlerde güneş dik ve tepeden geldiği için gölgeler kırılır. Ve gölge demin söylediğim gibi ışıklandırmada 3 boyut etkisine katkı sağlayan önemli etmenlerden bir tanesi oluyor. Tabii daha teorik şeyler de var. Yani işte gölge de ışığın bir çeşididir. Sadece işte kırılması değildir. İşte bağıl gölge var, atlamalı gölge var vesaire bir sürü çeşidi var bunların. Altın saatler dediğimiz kısımda da şöyle düşün. Neden altın saatler deniyor? Güneş doğuyor ve batarken gün doğumunda ve gün batımında yatay bir şekilde ışık alıyor ve bu yüzden de oluşan gölge ve tepeden inmeyen bir ışık tıpkı bizim buraya kurduklarımız gibi doğal o görüntüyü, estetik olan o görüntüyü, ideal görüntüyü yakalıyor. Senin sol tarafında bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta buranın şu anki fotoğrafını çektik biz. Burada 3 tane farklı ışık kaynağı var. Biz burada niye 3 farklı ışık kaynağı kullanıyoruz? 3 tane temel prensip var aydınlatmada. Birincisi anahtar ışık kullanımı, ikincisi backlight yani arka ışık kullanımı, üçüncüsü de fill light yani dolgu ışığı kullanımı. Duruma göre de biz tabi burada arka fona çok yakın değiliz ama arkayı da aydınlatan bir background light denilen arka fon ışığı şeklinde de geçen ışıklandırmalar var. Bunlardan önce birincisini size canlı olaraktan gösterebiliriz. Objeyi aydınlatacak, kameranın görüşünü sağlayacak bir ışıklandırma gerekiyor. Bunlardan birincisi key light. Kapatıp açabilirsek eğer onun ne olduğunu gösterebiliriz, etkisini de görürüz. Key light dediğimiz ışık şu anda benim etrafımda sadece fill light yani dolgu ışığı ve backlight var. Arka fon ışığı. Key light güneş gibi düşünün yani. En tepede bulunan ana ışık kaynağımız oluyor. Tekrar açabilir misin abi? Key light'a sert ışık demiştik mesela. Key light'ın derecesi azaldığı zaman benim üstümdeki gölgelenmeler gitgide azalıp kaybolacak ve sadece arka ışıkla dolgu ışığının benim üstümdeki etkisi kalacak. Key light kabaca şunu söyleyebiliriz. Güneşin gördüğü etkiyi gören en tepedeki ana ışık kaynağı. Abi sence key light nerede durmalı? Sen kilayet için güneş gibidir demiştin. Güneş tepemizde durduğu için kilayetin de tepemizde durması gerekiyor. Güzel bir yaklaşım. Key light söylediğimiz gibi anahtar ışık yani. Tepeden bizim ana ışığımız. Objeyi aydınlatan, mekanı aydınlatan ana ışığa key light diyoruz ve fill light ile backlight anahtar ışıktan gelen, çünkü sert bir ışıktır. Hatta şöyle gösterebiliriz. Arka ışıkla fill light'ı yani dolgu ışığını kapattığımız zaman özellikle geriye sadece anahtar ışığımız kalacak. Anahtar ışıktan şu anda düşen gölge, arkama tabii kamera orayı göremiyor ama sert bir gölge oluşturuyor. En azından şöyle düşünelim. Döndüğüm zaman yüzüme gelen aydınlatmada buraya düşen gölge anahtar ışıktan her zaman daha fazla oluyor. Fill light'ı açalım mesela. Fill light bundan benim yüzüme düşen gölgeyi biraz daha kırıyor. Backlight'ı açtığımızda arkama doğru düşen gölgelendirmeyi daha da yumuşatıyor. Bu yüzden tepede olduğunca ne kadar tepede olursa key light, ışıklandırma benim gölgem daha da yere dik olaraktan düşüyor ve yayılmamış oluyor. Yayılan noktalarda da zaten fill light ve backlight ana ışıktan gelen gölgeleri kırıyor. Gölge üzerinde çok durdum çünkü gölge bizim istemediğimiz bir şeydir. Gölgelendirme özellikle
fon üzerinde çekilen, yani fona yakın yerlerde çekilen çekimlerde ya da daha farklı şeylerde olabilir, farklı çekimlerde gölge sertse eğer kötü bir görüntü oluşur. Fotoğraflar için de böyledir. Yani mesela vesikalık fotoğraflarda düz çekildiği zaman, düz çekilir fotoğraf. Yüzün burası ve burası birebir aynı olur. 2 boyutlu bir düzlemde 3. boyutu sağlamak için bu bahsettiğim işte estetik algısı, yüzdeki oran, gözün durduğu yerler, bunların hepsi ışıklandırmanın içinde aslında. İnsanlar her ne kadar bu sansa da bu değil. Tablolarda, gördüğümüz tablolarda mesela bir ışıklandırma yöntemi vardır. Arka işte Rembrandt aydınlatması denilen bir aydınlatma çeşidi var. Arka plan, kısmi taraflar karanlık, konunun belirli bir bölgesi aydınlık gibi. Aynısını işte Da Vinci de bunu daha farklı şekilde kullanıyor. Picasso daha farklı şekilde kullanıyor. Türk ressamlardan da var aynı şekilde falan. Geçen bölümde anne temizlik Anne anne temizlik. mandalı, anne Evet. sütle ilgili konuştuk. Evet. Şimdi biz evde kendimiz bu ışıklandırmayı yapmak istersek ampulle nasıl yapabiliriz? Ampulle olabilecek bir şey değil o. Çünkü ışıkların bir kuvvet değeri var. Kelvin değeri var ve dimmer denilen kilowatt bazında bir kuvveti var. Peki bu ışık değerleri nasıl oluyor? Işık değerleri tabii teknik bir şey. Işıktan ışığa değişiyor. Bir ampulün verdiği kilowatt değeriyle bizim kullandığımız tungstenlerin veya led aydınlatmaların kilowatt değeri farklı oluyor. Kelvin dedim demin. Ampulle nasıl yapılır diye sorduğun için. Ampullerin bir Kelvin değeri var. Her ışığın bir Kelvin değeri var. Yani bir mum ışığının da Kelvin değeri var. Telefon ışığının da bir Kelvin değeri var. Tungsten ışığında bir Kelvin değeri var. Mesela bizim burada kullandığımız fill light, key light ve backlight'ın, yani beni fondan ayıran, demin onu söylemedik, beni fondan ayıran, bana 3. boyut etkisini kazandıran ışık backlight oluyor. Beni 3 boyutlu düzleme aktarıyor. Çünkü demin de söyledim, kameranın gördüğü alan 2 boyutlu bir düzlem. Kelvin değeri için şunu söyleyebiliriz. Işık şu anda turuncu ve 3200 Kelvin değerinde. Biz ışığı soğutmaya başladığımızda, ki bu aslında ısıtmak oluyor, mavi bir fona doğru kaymaya başlıyor. Mesela 5600'e alabilirsin. Etkisini görebiliyorsunuz. Tekrar 3200'e alır mısın? Kelvin değeri düştükçe ışığın sıcaklığı artar. Bu tabi ters orantılı normalde. Çünkü sararan ışık sıcak ışık anlamına gelir. Işığı tekrardan 5600 Kelvin'e aldığımızda sarılığından tekrardan maviye doğru kaymaya başladığını görürüz. Bu da ışığın Kelvin değeri olmuş oluyor. Backlight ışığından bahsettin ama örneğini veremedik şu an. Onu nasıl gösterebiliriz? Backlight'ı şöyle anlatabiliriz. İçinde bulunduğumuz 2 boyutlu düzlem, yani X ve Y düzleminde 3. bir boyut gerekiyor bize. Bu yüzden backlight kullanıyoruz. Backlight'ı bir kapatabilir miyiz abi? Şu anda backlight'ı kapattığımızda ben arka fonla bütün olmuş oluyorum. Bir farkım olmamış oluyor İşte aslında. abi. Açtığımız zaman tekrardan ben 3 boyutlu düzleme geri dönmüş oluyorum. Backlight'ın önemi de bu olmuş oluyor. Key light dedik, güneş ışığı. Fill light, fill, doldurma ışığı mı oluyor? Evet, dolgu ışığı oluyor. Backlight da arka ışığı. Evet. Key light'tan gelen ışık çok sert olduğu için fill light, üstümde demin gösterdiğim o gölge örneklemesinden, buradaki sert gölgeleri biraz daha dolduruyor ve tekrardan bu 3 boyutlu düzleme hizmet eden ana etmenlerden biri oluyor. Bütün bunları topladığımız zaman temel prensipte 3 noktalı aydınlatma ortaya çıkmış oluyor. Önemli bir nokta var 3 noktalı aydınlatmada. Işıkların kesinlikle gözükmemesi gerekiyor. Yani beni aydınlatan etmenlerin, key light'ın, backlight'ın ve fill light'ın kesinlikle gözükmemesi gerekiyor. Kesinlikle kadrajda olmaması gerekiyor. Bu da bizim uzmanlığımıza bir örnek oluyor. Yani biz bu işi gereğinden iyi şekilde yapmış oluyoruz. Mahsul ışığın fiziksel etkisi olarak seni terletmesinden bahsettik. Evet. Psikolojik bir etkisi var mı? Psikolojik olaraktan da çok sıcak olduğu için abi sıcak sövesim geliyor. Rahatsız oluyorum. Işığın fiziksel etkisinden bahsettik. İşte key light, backlight, fill light şeklinde gösterdik bunun örneğini. Bu ışığın fiziksel etkisi, yani ortamı aydınlatmak ve kameranın daha iyi görmesini sağlayacak olan etmen. Psikolojik tarafı da var. Özellikle sinemada kullanılan işte gerekli ışıklandırmanın bir sürü tekniği var tabii bunların yine. Mesela Godfather filmindeki Marlon Brando'nun aydınlatmasında onun göz çukurları daha böyle tepeden gelen bir ışıkla, hani sahne vardır ya, oturur koltuğunda, gözler gölgelidir onun. O duruşu düşün. Bu iyi bir aydınlatma örneği. Aydınlatma izleyiciye aynı şekilde karakterlerin ruh hallerini, sahnedeki verilmek istenen mesajı, filmde verilmek istenen mesajların hepsine hizmet eder. Bu da psikolojik etkisine örnek oluyor. Tabii bunu da bir başka bölümde konuşabiliriz. Benim psikolojimi etki eden konuyu konuşmadık. Nedir abi? Para. Doğru geliyor parayla. Evet abi. Bu ışıklar çok yakıyor mu? Ya bunlar pahalı ışıklar tabii, stüdyo ışığı. Her ışıklandırma, şimdi demin de sen sormuştun hani evde ampulle nasıl yapabiliriz diye. Hatırlarsan biz 4 lira 75 kuruşla burada babalar gibi green screen çektik yani. Oldu da. Bez şu anda şuralarda bir yerde hatta.
Bizim şu bez. Bu bezle biz arkadaşlar hatırlarsınız green screen'i çekmiştik. Bir film projemiz var. Bunu da buradan izleyicilerimize duyuralım. Şunun üstünde bir film çekmeyi düşünüyoruz yani dermişim. Tabii ki pahalı ışıklar. Yani tungsten lambalar var, kinolar var, soft light'lar var. Çeşit çeşit ışık var. Godox diye bir marka vardır özellikle. Sonuç olaraktan iş yine nereye geldi? Her bölümün sonunda olduğu gibi paraya geldi. Bu işleri bırakın. Para lazım arkadaşlar.